Merhabalar. Benden çok fazla istediğiniz Disney'in çok sevilen, biraz yaramaz ama duygusal karakteri Stick'i öreceğiz. Gördüğünüz gibi aşırı tatlı bir model oldu. Modeli tek parça dikişsiz olarak hazırladım. Örgüye yeni başlayanlar için tüm terimleri en baştan gösteriyorum. Hazırsanız hadi yapımına geçelim. Şimdi kulaklarını yapmaya başlayalım. Bunun için 9 tane zincir çekelim. İlmeğimi şöyle çeviriyorum ve ilmeğimi oluşturuyorum. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzan yapacağım. İkili trabzan tığımı doluyorum. Bir sonraki zincire geçiyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bu şekilde iki hamlede çekiyoruz. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Hemen yanına geçiyorum. İkinciyi yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra dördüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra iki tane sık iğne yapacağım. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine sık iğne yapıyorum. Bir tane. Şimdi bu deliğe iki tane daha yapacağız. Yani toplamda 3 tane delik aynı sık iğne, 3 tane sık iğne aynı delikte olacak. Konuşamadım. Birinciyi yaptım. Aynı deliğe ikinciyi batıyorum. Aynı deliğe üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Geri dönüyorum. İkili trabzanların karşısına ikili trabzan, sık iğnelerin karşısına sık iğne yapacağız. İlmeğimizin bu sonuncusuna 3 tane batmıştık. Burada bir tane sık iğnemiz var. Onun karşısına giderken zincirlerin bu taraf kanatlarını almıştım. Dönüşte de diğer kanatlarını alarak öreceğiz. Şimdi sık iğnemi yaptım. Şuradaki kanadını alıyorum. Diğer taraftakine bir tane sık iğne yapıyorum. Devamında ikili trabzanların karşısına ikili trabzan yapacağız. Tığımı doluyorum. İkisini bir, ikisini bir. Birinci ikili trabzanımı yaptım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Ve dördüncü ikili trabzanımı yaptım. Sonra sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Son deliğime iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir. Aynı deliğe bir tane daha batıyorum. İki. Ve sıramın sonuna geliyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Şimdi birinci sıramızın sonuna geldik. Etraf kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. Şimdi sıramızın sonuna yine aynı şekilde küçük bir işaretleyici takalım. Ve örelim. Sık iğne yapıyoruz devamında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane ördüm. Şimdi 3 tane artırma yapalım. Bu köşenin rahat dönebilmemiz için. Hemen birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane örüyorum. Yine 3 tane artırma yapalım. Birinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Şimdi son sıraya geçiyoruz. Son sırada da aynı şekilde işaretleyeceğimi isterseniz bir üstteki taşıyabilirsiniz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Burada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Devamında 7 tane örüyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu tarafta da aynı şekilde bir ör bir artır yapacağız. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Her sırada 6 artırma yaptık. 3 buradan 3 buradan olacak şekilde. Şimdi yandaki sık iğneye batıyorum. İplik kaydırma yapalım. 2 tane zincir çekelim ve bitirelim. Şimdi bu tarafına zaten iç geçireceğimiz için şurası arka yüz olacak. O yüzden şu fazla ipliklerini ön kısma getirelim. Burada şöyle yine ön kısmı şöyle bağlayalım. Burada da aynı şekilde fazla ipliğini başladığımız noktayı, bu üstüne zaten keçe gelecek ve belli olmayacak burada. Şimdi diğer kulağını da yapalım. Şimdi burnunu yapalım. Burnu için ipimi şöyle çeviriyorum. Lacivert ipimi aldım. Yine sihirli halkamızı oluşturalım. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Şimdi bir ör bir artır, bir ör bir artır yapacağız. 9 tane olacak. Başladığıma değil, hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. Yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekelim. Şöyle minik bir üçgenimiz zaten oluşuyor. Bunu bir tık uzun keselim dikmek için. Tamamdır. Şimdi burnumuzu dikelim. Burun şöyle üst düz aşağı doğru da üçgen iniyor. Ben şu dikişimin olduğu tarafı aşağı getiriyorum. Şöyle. Çok aşağı değil. Gözün arasında aslında burnu. Biraz tipi koalaya benziyor. Bakın şöyle üstünü düz olarak düşünüyorum. Aşağı doğru da üçgen inecek. Şimdi buradan böyle geçirelim. Şöyle üste geçtim. Şimdi şuradan önce üstünün düz kısmını örüp yanlarını üçgen olarak indireceğim. Bir tane buradan batıyorum. Bir tane buradan. Bir tane bebekten batıyorum. Bir tane buradan. Bir tane şekilde bebekten batıyorum. Bir tane buradan. Daha sonra buradan şu fazla ipin içine verelim. Ben burnunun içine elyaf koymadım. Zaten minicik bir burnu var. Şurada şöyle aşağı doğru ineceğiz. Bütün kenarlarından şu anda diktim. Ve bakın böyle üçgen bir formda diktim. Şimdi bunu buraya şöyle batıp ipliğimi düğüm yapalım, sabitleyelim.
Şimdi kulakları için şöyle bir parça keçe aldım, pembe. Yani şu kadar yeterli olacaktır. Ortalama şu anki aldığım 4 santim kadar. Sonra kenarlarını ovalleştiriyorum. İçine sığsın yeterli. Şu kısımdaki kısmını yok edelim. Tırtıklı. Şimdi bunlarımız hazır. Bu kısmı isterseniz dikebilirsiniz. Ben yapıştırdım. Açık kaldı. Ben bunun gözünü dikmiştim. Bunu da yapıştırmayı deneyeceğim. Nasıl olacak? Bunu da böyle minicik minicik kenarlarından dikmiştim. Kenarlarına hiçbir bulaşık vermemeye çalışıyorum. Ve şimdi dikiş ipliğimizi alalım, mavi ipliğimizi. Şimdi mavi ipliğimizi aldım. Şöyle katlıyorum. Şu düğüm içinden geçsin diye bu taraftan başlıyorum. Çok kalın bir düğüm olmuş. Şöyle yapacağım. Daha sonra bunu buraya dikelim. Gözün hizasından dikiyorum. Evet, devirdim.
Ben bunu arkasından da, arka kısmından da tutturacağım. Evet, mavi de çok tatlı oldu. Şimdi bunu buraya bir tane sabitleyelim. Şöyle. Hiç ipimizi koparmadan diğer taraftan çıkalım. Diğer kulağımızı dikelim. Şöyle biraz daha yana geçmem gerekiyor. Bunun da arka kısmından tutturalım. Şöyle bir bakalım hizasına. Bence gayet güzel oldu. Çekelim. İsterseniz bu aşamada bitirebilirsiniz. İsterseniz böyle karnına bir minik de mavi yerleştirebiliriz. Bunun için mavi keçi alıyorum. Bu kısmı aslında şey de olabilirdi örerken. Şimdi daha zorlaşır. İp değiştirmeyle örmek birazcık daha örgüyü zorlaştırıyor. Ama şu anda öğrendiniz artık. Şu kısımdaki kısmı ip değiştirerek yapabilirsiniz örerken. Ya da benim gibi böyle bir minik bir parça yine keçi alalım. Böyle kenarlarını ovalleştirelim. Çok büyük.
Yani şu an tatlı oldu. Makas izi yapmamaya çalıştım. Bunu aynı şekilde böyle kenarlarından minik minik dikmiştim. Gözlerine dikmiştim. Sonra kulaklarına yapıştırınca bu hali daha hoşuma gitti. O yüzden bunu da yapıştıracağım. Şimdi en son demirlerini takalım. İsterseniz bu aşamada üst kısmı için zincir de çekebilirsiniz. Bende şöyle aparatlar var. Bunlardan takacağım. Burayı sonra iç kısmına verelim. Ve tadam. Hazır. Ve tarifimizin sonuna geldik. Instagram hesabım Sonay Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.